Merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş hissesinin analizini yapacağız. Biliyorsunuz son dönemde işte 90 liralara çıkıp oradan 25 TL'ye çakılması, üzerine bölünmeyle işte 4 liralar gelmesiyle bildiğimiz bir hisse. Orada büyük bir manipülasyon örneği olmuştu. Bununla ilgili zaten videoda anlatmıştım size. Bunun analizini yapacağız şimdi arkadaşlar. Eğer sizin merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Hemen sizin istediğiniz hissenin analizini de yapayım. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Cari oran trendine baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü cari oran geçen yıl %1 iken bu yıl 0.61'e düşmüş. %39'luk bir likitte daralması yaşanmış. Cari oran seviyesi yetersiz çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayamayabilir. Likit oran seviyesi de yetersiz çünkü asitesi oranı 0.57 düzeyinde, stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit ağırlığı da geçen yıla göre daha az çünkü nakit ve benzerleri geçen yıl nakit ve benzerleri varlıkların içerisinde %2,5'muş. Bu yıl %1,1'e gerilemiş. Burada da tabii ki bizim istemediğimiz bir durum. Günlük ödemeler için likitlere baktığımızda şirket ödemelere ek bir nakit girişi olmadan 258 gün daha sürdürebilecek durumda. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybediyoruz. Çünkü şirket varlıkları geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Geçen yıl her bir TL'lik varlık ile 1.64 TL'lik satış üretirken bu yıl 0.8 TL'lik satış üretmiş. Stok yöntemine baktığımızda stok tutma süresi 4 günden 8.8 güne yükselmiş. Alacak yöntemine baktığımızda daha hızlı tahsilat yapıldığını görüyoruz. Çünkü ortalama tahsilat süresi 4.7 gün kısılarak 19 güne gerilemiş. Borçlar ise ortalama 75 günde ödenmiş. Öz kaynak oranına baktığımızda yetersiz çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı -%30. Uzun vadeli yükümlülükler %56 iken kısa vadeli yükümlülükler %74. Öz kaynak trendine baktığımızda artış olduğunu görüyoruz. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %22 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda azalış var. Geçen yıl 1.78 olan kaldıraç oranı bu yıl 1.3'e düşmüş. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre kritik derecede yüksek şirket borçlu olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda FAVÖK'ün 41.59 katı, bu yüzden de FAVÖK'e kıyasla yüksek derecede net borç var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yine riskli olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli borçlar şirkette negatif öz kaynak sebebiyle risk oluşturabiliyor. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada da bir artış gerçekleşmiş. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda burada bir artış gerçekleşmiş yine. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %71.2 iken bu yıl %74.2'ye yükselmiş. Bu da daha kısa vadeli sıkışık borç çevrim gerekliliği oluşturabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı geçen %15'miş, bu yıl %23'e yükselmiş. Bu tabii ki istemediğimiz bir durum. Finansal gider trendine baktığımızda azalış var. Buradaki azalışta net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleme karşılama gücüne baktığımızda yine yetersiz olduğunu görüyoruz. Gerçekleşen negatif faiz, vergi öncesi kâr sebebiyle daha fazla borçlanma gerekebilir. Faaliyet kâr marjı da net kâr marjı da zarar ettiği için zarar durumunda gözüküyor. Şirket net faaliyet kâr marjı eksi %26 olarak gözüküyor. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek diğer faaliyet gelirinin azaldığını görüyoruz. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek burada yine kârlılıktaki verimlilik kaybı ve gibi sebepler söyleyebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Aktif kârlılığı faaliyet zararı sebebiyle negatif olduğu için riskli bir durum oluşturuyor arkadaşlar. Ciro büyümesine baktığımızda enflasyondan arındırıldığında %40.7'lik bir ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda orada da yine bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda kısa vadeli kaynak ağırlıklı. Bu da bizim buradaki finansman prensibimize aykırı bir şekilde olduğu için yine olumsuz bir durum arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen seneye göre %75 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış. Faiz giderlerini karşılayacak nakite baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da bize daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulabileceğini gösterir. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. 334 milyon TL seviyesinde. Buradaki pozitif serbest akışta borçlanmaya ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi pay ve diğer öz kaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Dönem sonu nakit miktarı da 51 milyon TL seviyesinde. Geçen yıl 1000 TL'yi Beşiktaş hissesine yatırsaydık şu anda 416 TL'miz olacaktı. Yani %59'luk bir gerileme olmuş sadece nominal olarak. Bunu bir de enflasyonla koyup hesapladığımızda çok daha fazla bir düşüş olacaktır. Yani geçen yıl
bu zamanda Beşiktaş'a 1000 TL, Beşiktaş'a para yatıran kişiler şu an parasının çok büyük bir kısmını kaybetti. Zaten daha önce de söylemiştim. Hatta bunun yapılan manipülasyonla ilgili videoda paylaşmıştım. Beşiktaş hissesi 90 liralara kadar çıkartılıp ondan sonra hızlı bir düşüşle 25 liraya kadar gelmişti. Sonra da bölünmeyle 5 lira seviyelerine gerilemişti arkadaşlar. BIST 100'ün ortalaması 1248 TL, doların ortalaması 1199 TL olmuş. Yani yine BIST 100 ve dolar da enflasyonun altında kalmış getiri olarak. Mevduata koyanlar için 1709 TL'si, Bitcoin'e yatıranlar 2197 TL, altına yatıranlara da 1583 TL kazanarak enflasyon üzerinde getiri sağlamışlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Beşiktaş'ın 2.01, spor faaliyetleri sektörünün 3.41, eğitim, sağlık, spor ve eğlence hizmetlerinin 8.07 olduğunu görüyoruz. Burada sektör ortalamalarının altında kalmasını istiyoruz. Baktığımızda her iki sektör ortalamasında altında kalmış. Fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda Beşiktaş hissesi ucuz diyebiliriz. Hissemizin fiyatı 4.57, hisse başına kar 2.3 TL, piyasa değeri 5.5 milyar TL, ödenmiş sermayesi 1.2 milyar TL, net borcu 3.6 milyar TL, firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 9.1 milyar TL. Temettüye baktığımızda en son 21 Kasım 2004 tarihinde temettü vermiş, yani 20 yıl önce. Temettü veren bir firma olarak görmüyoruz bu yüzden. Bedel sermaye potansiyeline baktığımızda da eksi 302 olduğunu görüyoruz. Beşiktaş firmasının hisse analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hemen karşınıza düşecektir ve daha sık bir araya geleceğiz inşallah. Bu şekilde arkadaşlar, iyi günler.